Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz House of Dragon 3. sezon 2. bölümü itibariyle balık gemi savaşının yaşanıp bittiğini öğrendik. Stratejik olarak benim görme istediğim savaşlardan biriydi açıkçası ama ona ekran süresi ayrılmadı. Fakat söylemem lazım ki Oscar Tully olsun, Kış Kurtlarından Lord Rodrik olsun, Alysanne Blackfoot yani Black Ali, Daemon üzerinden o savaş sahneleri, eğlenceler, şarkı muhabbetleri falan efsaneydi. Aşırı hoşuma gitti. Daemon so ghosted! Bugün ise bu savaşı harita üzerinden konuşacağız. Lannister ordusunun zaten adım adım nasıl buraya geldiğini, bu süreçte yaşanan küçük çatışmaları, ordu sayılarını, savaşa dair stratejik hamleler gibi sanki böyle gerçek hayattan bir savaş tarihi videosu edasıyla izleyeceğiz. Bu seri çok sevildi gibi hissediyorum. Bence o yüzden Ejderhaların Dansı dönemi bitsin, Game of Thrones ve Westeros'un tüm o tarihi savaşlarında bu şekilde konuşuruz. Hemen geçelim videomuza. Şimdi en dış çerçeveden başlayalım. En genele gidelim. İlk olarak bu taht kavgasının nehir topraklarında geçeceği çok barizdi. Bunu da ilk fark eden savaş tecrübesi ve askeri dehasıyla diyarın diğer kalanından çok ayrı bir noktada duran Daemon oluyor. Tabi gidiyor ilk iş Harrenhal'ı alıyor. Çünkü savaşın anahtarı nehir toprakları ise nehir topraklarında anahtarı Harrenhal. Hatırlayın Game of Thrones'ta da Tywin Lannister da aynı şeyi yapmıştı. Çünkü kral topraklarına yakınlığı ve tüm o yolların kesişiminde olması sebebiyle konum olarak inanılmaz bir yerde. Büyük bir kale tabii ki. Şimdi o savaşta erzak olsun, mühimmat olsun, ikmal açısından falan da çok iyi bir askeri sonuçta burası. Yeşiller de bu kaleyi kaptırınca tüm planını Daemon üzerinden kuruyor. Ve 3 ordu üzerinden plan yapıyorlar. Aemond ve Cole, Vhagar ile beraber kral topraklarından çıkıyor. Bu bir. Lannister'lar zaten Casterly Rock'tan çıkıyor. Hightower'lar ise Old Town'dan bir orduyla beraber yani 3 taraftan karşılarına çıkanı süpüre süpüre gelip Daemon'u her koldan birden sıkıştırmak istiyorlar. Asıl amaç bu. Bu ejderhaların dansının tüm planı Yeşiller adına bunun üzerine kurulu. Tamamen bunun üzerine kurulu. İşte bugün batı tarafındaki o Lannister ordusuna odaklanacağız biz. Cole ve Aemond tarafına kral toprakları üzerinden bir sonraki videoda değineceğim zaten. Ama aslında o olay bundan önce oluyor. Yani bunu ben öne aldım ama normalde o önce oluyor. Diğer tarafı Hightower ordusuna ise sezonun son bölümleri sonrasında dizide gördükten sonra bakarız oraya da. Normalde Göl Kıyısı Savaşı bunun adı. Ama oluş şeklinden dolayı Balık Gemi Savaşı gibi ekstra bir yan isim daha almış. Öncelikle diziden tamamen farklı olarak Daemon bu Lannister ordusuyla hiç karşılaşmıyor. Yani bu çatışmaların, bu savaşların hiçbirinde yok. Lannister'lar Jason Lannister önderliğinde çok büyük bir ordu toparlıyorlar. 1000 tane askeri ağır zırhlı şövalye var. 7000 tane de piyade var. Golden Tooth üzerinden ilerliyorlar bunlar, başlıyorlar. Dizide gördüğümüz şekilde zaten buraya kadar. Ama başka bir seçenekleri de yok açıkçası. Bu kale tam o geçiş noktasında önemli çünkü o geçit hakimiyetini barındıran bir yer burası aslında. Yani geçit hakimiyeti burada yatıyor. Yine hatırlayın Game of Thrones'ta Robb Lannister'ları şaşırtıp ani baskınlar yapıyordu. O baskınlardaki asıl amaç yani onun sebebi bu kaleye gözükmeden o dağ üzerindeki keçi yollarını kullanarak yapmasıydı. Yani asıl oradaki önemli olan oydu. Dizide kalenin hanesi Lefford'lar da kendi askerlerini Lannister ordusuna ekleyip ona katılıyorlar. Ama kitapta bu konuda bir şey geçmiyor. Fakat bunun kitapta da olmuş olma ihtimali yüksek. Nehre kadar ilerliyorlar bunlar. Tabii Harrenhal'a ulaşmak için Trident'in yani 3 dişli mızrağın kızıl çatalını geçmeleri gerekiyor. Orada onları Pig Maiden ve Wayfarer Rest'ten bu iki hane karşılıyor siyahlar açısından. Bu iki hanenin başında ise sırasıyla Lord Peter Piper var ve Lord Tristan Vance var. Lannister'lar nehir üzerindeki o geçidi sürekli zorluyorlar ama nehir toprakları lordları mekanı daha iyi bilmenin de avantajıyla sürekli onları geri püskürtüyor. Tam 3 kere bu püskürtme olayı başarıyla sonuçlanıyor. Ama Lannister ordusu aslında çok daha büyük. Yani kendilerinden çok daha büyük bir orduyu burada püskürtüyorlar. Ve 3. seferde Pete Longleaf isimli birisi çıkıyor ve Jason Lannister'ı öldürmeyi başarıyor. Hemen şövalye ilan ediyorlar adamı. Zaten lakabda direkt aslan katili oluyor. O bir köşede dursun. Karşımıza daha çok çıkacak. Jason Lannister ölünce yerine Sir Adrian Tarbeck geçiyor. Kafası biraz daha böyle çalışan bir adam. Böyle sürekli aynı şeyi deneyip durmakla bu işin olmayacağını biliyor. Şövalyelerine gidiyor. Zırhlarını çıkarttırıyor ve nehrin paralellerine doğru ilerliyorlar. Biraz uzaklaştıktan sonra artık görünmeyecek ve öncülerin artık olmadığı bir yere geldikten sonra anlaşılmasın diye tabii akıntının tersine doğru yüzerek karşı kıyıya geçiyorlar ve dolanıp arkadan saldırıyorlar. Tabi bunu beklemeyen nehir lordları arka tarafta ekstra mesai harcayınca ön tarafta bu sefer diğer saldıran normal piyade birliği orada saldırıyor. Bunlar tabii ki orayı sağlam tutamıyorlar ve dağılıyorlar. Hepsi kaçışıyor zaten. Önemli de bir derecede hasar alıyorlar. Sonra tabii Lannister'lar bu geçidi geçince ilerlemeye devam ediyor. Nehir lordları tabii bu arada yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor ve Smallwood'ların olduğu bölgede kale önünde küçük çatışmalar oluyor. Siyahlardan
Lord Vance bir önceki çatışmada ölmüştü. Lord Piper da bu çatışmada ölüyor ve Jason Lannister'ın ardından Batı ordusunun komutasına geçen ve yaptığı o manevra ile geçidi geçmelerini sağlayan Sir Adrian Tarbeck de ölüyor bu çatışmada. Onu da gezgin şövalye olan Sir Harry Penny öldürüyor ve burada komuta Lord Humphrey Lefford'a kalıyor. Biz onu zaten dizimizde de görmüştük. Lannister'lar ilerlemeye devam ediyor ve Harrenhal civarlarına doğru geliyorlar. Ama tam bu noktada asıl aktörler, bu iş için doğmuş adamlar, mekanın sahipleri alana giriş yapıyor. Geçkin Rodi lakaplı Lord Roderick Dustin önderliğinde kış kurtları olaya dahil oluyor. Jace ilk başta Winterfell'e gitmişti zaten bu ittifak süreçlerin ilk başladığı zamanlar ve Cregan Stark'la bir anlaşma imzalamıştı. Buz ve Ateşin Paktı diye. Bu arada geçen sene bunun da bir kitap versiyonu anlatmıştım sanırım. Kartını da şuralara bir yere koyarım. Merak eden oradan bakabilir. Cregan Stark tüm orduyu toparlamak için bana biraz zaman ver demişti Jace'e. Ama bu arada bu süreçte de yardımcı olması için şu anda hazır olan birliğimi öncü olarak gönderebilirim demişti ve kış kurtları yola çıkmıştı. Bunlar Stark'ların yaşlı askerleri. Kuzeyde yiyecek, beslenme, barınma gibi şeyler diğer taraflara göre çok daha sıkıntı olduğu için bunlar arkada kalanların daha rahat yaşaması için ölmeye geliyorlar. Bu Stark'lar da aslında böyle bir ritüel gibi bir şeydir. Tek amaçları da bunun hakkını vererek ölmek. Başka hiçbir amaçları yok. Yani geri dönmek gibi en küçük bir planları yok bunların. O yüzden çok daha agresifler, çok daha kararlılar diğer ordulara göre tabii. Ve bir de Stark'ların o savaş konusundaki yetenekleri yüklendiği zaman bunlara gerçekten durdurulması çok güç oluyorlar. Toplamda 2000 kişiler. Twins üzerinden geçerek geliyorlar. Yolda Freylerden 800 kişi alıyorlar. Blackwood Piç'i Rob Rivers'ın, diğer adıyla da Kızıl Rob'un, bu da çok önemli bir karakterdir, tamamı elit okçulardan oluşan 300 kişilik ordusunu da ekliyorlar ordularına. Yani yaklaşık 3000 kişilik bir orduyla geliyorlar Harrenhal taraflarına. Bu arada Rob Rivers yani Kızıl Rob da müthiş bir okçu. Çok da enteresan bir karakterdir. Lannister ordusu bu taraftaydı zaten. Kış kurtları geliyor. Diğer tarafta da kaybettiği çatışmanın ardından tekrardan aslan katilinin etrafında toparlanan Nehir Lordlarının ordusu da mekana giriş yapıyor. Starklar kuzeyden, Nehir Lordları ise böyle güneybatıdan geliyorlar. Lannister ordusu ise gölü arkasına verip gölün kıyısına yerleşiyorlar. Burada Lord Lefford kaybederim diye iki tarafa da saldıramıyor. Biraz pasif kalıyor. Aradan tabi biraz da hemen o kısa süreyi kaçırınca da artık bundan sonra hiç saldıramıyor. Saldırması daha tehlikeli bir konuma düşüyor cesaretli davranamadığı için ve komple savunmaya çekilmeye karar veriyorlar. Siper falan kazıyorlar, işte barikat kuruyorlar. Yani tamamen savunma savaşını oynuyorlar burada. Tabii kafadaki plan şu. Ben diyor ki burada ne kadar oyalarsam oyalayayım ve bir şekilde buradan gidip Aemond ve Vhagar'a ulaşırım. Onlar da zamanında yetişir beni kurtarır diyor. Bu arada diziden farklı olarak Aemond Harrenhal'ı almış durumda. Yani o daha önce oluyor. Bunu zaten söylemiştim. Özetle sadece Harrenhal'a ulaşmaları gerekiyor. Hemen dibi zaten. Kızıl Rob'dan bahsetmiştim. Okçularıyla gelmişti. Kendisi ok konusunda muhtemelen şu anda anlık olarak Westeros'un bir numaralı adamı. Lord Lefford'un gönderdiği her kuşu tek tek indiriyor ve Aemond'a haber ulaşmasına kesinlikle izin vermiyor. Tamamen engel oluyor. Bu arada bunu da söylemem lazım. Aemond'un burnunun dibinde olan savaştan haberin olmaması pek mümkün değil açıkçası. Burası bence biraz saçma. Hadi sesleri falan geçtim. Kalenin penceresine çıksa dahi görebileceği yerdeler zaten. Öyle 1-2 saat içinde olmuyor bunlar. Hani gün falan geçiyor arada. Yani birkaç günlük bir süreç var burada. Ama yazar öyle tercih etmiş. Aemond o an kalede olmayabilir. Farklı bir şey olabilir bilmediğimiz. O yüzden yazarın tercihidir deyip geçiyorum. O gün bu şekilde bitiyor. Ertesi gün ise Nehir Lordları katlanarak artmaya devam ediyor. Tabii aslında zaman onların avantajına ama eğer Vhagar'a ulaşılırsa da bu sefer tam tersi zaman onların dezavantajına olacak. Böyle de burada bir çelişkili bir durum var aslında. Sürekli yeni haneler, yeni lordlar geliyor. Benji Blackwood geliyor. Sir Garibald Grey geliyor. Ve siyahlar toplamda 10-10 bin kişilik bir ordu sayısına ulaşıyorlar. Belki daha da fazla olabilir. Tam sayısını net olarak bilmiyoruz. Ama Lannister'lardan her türlü kalabalıklar. Bu çok net. Onlar yaklaşık 8 bin kişi yola çıkmıştı. Yoldaki çatışmalar, ölenler falan dersek biraz daha az sayıdılar. Yolda tabii ekleme oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Buradaki en önemli şey siyahlar olayın başından itibaren çok doğru konum alıyor ve çok net sıkıştırıyorlar Lannister ordusunu. Kış kurtları kuzey taraftan, diğer nehir lordları ise batı ve güneyden çok doğru bir stratejiyle savaşmadan ek birlikleri de bekleyerek 3 koldan birden nehrin kıyısına doğru itiyorlar Lannister ordusunu. Ve savaş başlıyor. Ejderhaların dansı döneminde bu savaş kadar kan dökülen ikinci bir savaş daha yok. Açık ara dönemin en kanlı savaşı bu. Siyahlar 3 taraftan birden adım adım nehrin içine doğru itiyorlar yeşilleri. Kış kurtları başa geçiyor ve saldırı yönetiyorlar. Doğrudan savunmada olan Lannister mızraklarını
savaşlarına direkt giriyorlar. İki tarafta da çok fazla ölen oluyor. Ama Lannister ordusunu dümdüz ediyorlar. Bizim tabirimizde bildiğiniz denize döküyorlar. Lannister ordusundan geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Siyahlar tarafında da epey hasar var. Özellikle kış kurtları önde oldukları ve saldırıyı önde yönettikleri için mızraklara doğrudan girdiklerinden 2000 kişinin 1500'ü falan ölüyor. Ama kazanmayı başarıyorlar. Gelelim sonuçlarına. Öyle doğrudan anlatılmıyor sonuçları kitapta ama bu savaş Yeşillerin çok büyük hasar almasına sebep oluyor. 3 büyük ordudan biri telef olmuş durumda. Kral toprakları zaten gitti. Aemond gözünün önündeki savaşı fark etmedi. Zaten kafayı yiyordur. Lannister'lar paramparça oldu. En büyük hasarı onlar alıyor zaten. Onlar açısından bir de şöyle bir şey de var ekstra olarak. Bu nehir geçme muhabbetinin olduğu, o çatışmanın olduğu zamanlarda Dalton Greyjoy Lannister ordusunun gidişini fırsat bilip doğrudan Lannisport'a saldırıyor. Lannister'ların bu kadar savunması olmasına onlar da şaşırıyor ve limandaki gemilerin 3'ünü ele geçiriyorlar. Kalanını da batırıyorlar. Şehrin tamamını yağmalıyorlar. Komple yağmalıyorlar şehri. Bir sürü kişiyi kaçırıyorlar. Sayısız hazine falan ele geçiriyorlar. Bildiğin talan ediyorlar Lannister'ları. Tarih boyunca Lannister'ların düştüğü en savunmasız ve en zayıf an olabilir burası. Şehirleri talan ediliyor. Servetleri gidiyor. Hiç gemileri kalmıyor ki onlar gemileriyle de aslında ünlüdür. Tüm ordusu yok oluyor ve bunun ötesi gerçekten yok Lannister'lar için. Nehir Lordları açısından ise durum çok iyi değil fakat kısa sürede onlar yara sarıp toparlanma aşamasına geçiyorlar. Zaten Vhagar gibi bir tehdit sürekli tepelerinde çok kısa sürede toparlanıyor çünkü bu adamların işleri henüz bitmedi. Önemli bir görevleri daha var ama onu bugün konuşmayacağız. Dizide birkaç bölüm içerisinde görürüz diye tahmin ediyorum. Dizide geldiğim an bu kısım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü orada konuşmamız gereken bir ölüm bir de çok ciddi bir ruh hastası var. O yüzden bugünlük benden de bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.